Bir Kişi YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere incir dalı en pratik nasıl köklendirilir bunu göstereceğim. Burada 4 adet incir dalı görüyorsunuz. Fakat ben bir tanesini köklendireceğim. Sebebini ise birazdan sizinle paylaşacağım. Köklendirmek istediğimiz incir dallarını ağaçların uykuya geçtiği dönemde, yani ağaçların yaprak dökümünden sonra alınan ve üzerinde tomurcuk bulunan dallardan yapılır. Köklendireceğiniz incir dallarını en uygun tarih olarak Şubat ve Mart aylarında ağaçtan kesebilirsiniz. Kasım ile Ocak arası köklendirme yapmanızı tavsiye etmem. Sebebi ise dalların köklenme süresi ortalama 45 gün içerisinde olduğu için köklenme ile birlikte yaprak açacağından, soğuk zamanda yaprak açarsa don vurup ölme riski olduğu için Şubat ve Mart aylarını tavsiye ederim. Köklendirilecek dal seçimi de önemlidir. Burada 4 farklı tip ve kalınlıkta dal görüyorsunuz. Ben buradaki dallardan en sağdakini, yani ortalama bir parmak kalınlık ve 30 santim boy olanı köklendireceğim. Sebebi ise diğer dalların gövdesi ince olduğu için gövdesindeki su dalımız köklenene kadar yetmeyecektir ve dalımız kuruyacaktır. Onun için ince dalları dikmenizi tavsiye etmem. Yaklaşık 30 gün önce aynı yöntemle köklendirdiğim incirleri birazdan sizlere göstereceğim. Köklendirme için kendimize pratik bir saksı yapalım. Bunun için bir adet 1,5 litre pet şişeye ihtiyacımız var. Öncelikle pet şişemizi gösterdiğim yerden keselim. Düz bir kesim yapmaya gayret edelim. Ortadan ikiye ayırdığımız şişeyi, öncelikle kapağı varsa kapağını çıkaralım. Şişenin kapak kısmı aşağı gelecek şekilde kestiğimiz alt parçanın içerisine oturtalım. Bu işlem sizi biraz zorlayabilir. Bükülmesi veya hafif bükük kalması çok da önemli değil. Şişenin uç kısmı tamamen alta değmeli. Bu şekilde olması yeterli. Ben kaydı durdurup toprak dolduracağım. Toprağımı doldurdum. Toprak ile torfu karıştırıp o şekilde doldurdum. Sadece torfla da yapabilirsiniz. Perlit de kullanabilirsiniz. İnce kum ile toprağı karıştırarak da yapabilirsiniz. Bu şekilde karışımlar yaparsanız daha kolay köklenir. Elinizde bunlar bulunmuyorsa sadece toprak da yeterlidir. Şimdi köklendireceğimiz dalı alıyoruz ve toprağa girecek olan kısmını bu gösterdiğim şekilde çapraz olarak kesiyoruz. Kesimi düzgün yapmaya gayret edelim. Kesilen yüzeyde kopma veya parçalanma olmamalı. Peki neden çapraz kestik? Kökler kabukla odunsu kısmın birleştiği noktadan çıkar. Biz de bu kısmı çapraz kesimle büyütmüş oluyoruz. Bu kısım görüldüğü gibi sarıya yakın bir renkte halka şeklindedir. Daha sonra çapraz kestiğimiz bu kısmın biraz üstünden kabuk kısmını bir bıçağın sırt kısmı yardımıyla kazıyoruz. Bu işlemi yavaş ve sabırlı bir şekilde yapalım. Biraz önce gösterdiğim sarı kısmı ulaştığınız anda bırakın. Bu kazıdığımız kısımlardan da kök çıkacaktır. Bu şekilde toplamda 3 noktayı kazıyoruz ve dal üzerindeki işimizi bitirdik. Şimdi dalımızın çapraz kestiğimiz kısmını biraz önce toprak doldurduğumuz şişemize batırıyoruz. Ortalama bir karış girecek şekilde batırmamız yeterli. Diktiğimiz bu dalın köklenip fidana dönüşmesi için şişemizin içerisine 1 su bardağı can suyu ilave ediyoruz. Mümkünse çeşme suyu kullanmamaya gayret edelim. Döktüğümüz bu suyun fazlasının şişemizin alt kısmında biriktiğini görebilirsiniz. Bu da fidanımızın çürümesine engel olacaktır. Ara ara kontrol edip suyumuz bittikçe su ilave etmemiz lazım. Bundan sonra ortalama 45 gün içerisinde köklendiğini göreceksiniz. Bu şişeyi dalımızda yaprak çıkana kadar güneş görmeyen bir yerde bekletin. Yaprakları çıkınca güneşli bir yere alabilirsiniz. Size yaklaşık bir ay önce aynı yöntemle köklendirdiğim incir ve üzüm dallarını göstereyim. Bir tane üzüm dalı dikmiştim. O yaprak açmaya başladı. Bir adet de incir dalım gördüğünüz gibi yaprak açmaya başladı. Sol taraftaki şişede gördüğünüz ince bir dal var. O dal kurudu. İnce dal dikmeyin dememin sebebini de görmüş oldunuz. Bu köklenen incir fidanları toprağa nasıl dikilmeli ve incir ağacına nasıl bakılır? Bunları ilerleyen dönemde yine video olarak kanalımda bulabilirsiniz. Onun için kanalıma abone olup zil butonunu açmanızı tavsiye ederim. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmından bana iletebilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.